Rob en paylaşımda. Bulunduğu zaman 10 Mayıs 2015 olağanüstü üçlü ölüm deneyimim. Biri kalp krizinden, diğer ikisi ameliyat komplikasyonlarından. Bir ölüm deneyimim 15 Ağustos 2005. Ağustos ortasında Detroit bölgesinde Rüya Gezisi adı verilen bir etkinlik var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük araba fuarı ve etkinlik için 1 milyondan fazla insan bu bölgeye akın ediyor. Kız arkadaşımın ailesi olan Steve ve Evelyn ana caddeden bir blok ötede oturuyorlardı. Donna ve oğlu ana caddede dolaşan modifiyeli arabaları izlemek için evlerine gittiler. Ben de vardiyam sabah 8 civarında başladığı ve akşam 8 civarında bittiği için oradaydım. Kendimi iyi hissetmiyordum ve biraz moralim bozuktu. Kendimi iyi hissetmediğim için daireye döneceğimi söylemek için onu aradım. Öğle yemeğinde kötü bir şey yediğimi sandım ama biraz rahatlayacağımı, üzerimi değiştireceğimi ve sonra oraya geleceğimi söyledim. Ailesi bizim yaşadığımız yerden yaklaşık 3 mil uzakta yaşıyordu. Eve vardım ve bir tişört ve şort giydim. Sanırım şimdiye kadar hissettiğim en kötü mide ekşimesi vakasını yaşıyordum. O hissin etkisinden bir türlü kurtulamıyordum. Birden nefesim daralmaya başladı. Onu aradım ve hemen eve gitmesi gerektiğini söyledim. Neyin yanlış olduğunu bilmiyordum ama bir şeyler ters gidiyordu. 112'yi aramamı söyledi ama bunun gerekli olduğunu hissetmedim. Ne kadar da yanılmışım. Daha rahat nefes alabilmek için tişörtümün yakasını çekiştirip duruyordum. Kötüleşiyordu ve şimdi mide bulantısının geldiğini hissediyordum. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Cep telefonunu sehpanın üzerine koyup banyoya koştum. Kustuğumda berrak safra çıktı. Bunun tuhaf olduğunu düşündüm. Bir kez daha berrak safra tekrar fışkırdı. Sadece berrak safra. Sonra tüm gücüyle geldi. Halsizleştim. Sol tarafımda bir ağrı hissettim ve yere yığıldım. Hareket edemiyordum. Cep telefonum yanımda değildi ve o anda ne olduğunu anladım. Ciddi bir beladaydım ve kaderimi kontrol edemiyordum. Tanrı'nın iradesine kalmıştım. Kalp krizi geçiriyordum. Banyo zemininde uzanmış tuvalete bakıyordum. Kız arkadaşımın beni eve doğru yola çıkacak kadar ciddiye almasını umuyordum. Sanırım her trajedide her zaman biraz komedi vardır. Orada yatarken kendi kendime tuvalete bakarak ölmeyeceğimi söylüyordum. Babamın da aynı şekilde ölebileceğini hayal edebiliyordum. 1977'de banyoya girdi ve bir daha canlı çıkmadı. Aynı şeyi mi söyledi? Bu garip bir tesadüftü. Kendi kendime babam banyoda öldüyse ve şimdi ben de ölürsem ben 47 yaşındayım. O 58 yaşındaydı. Kazanır mıyım? Bir ödül var mı? Her şeyden önce bu ölmek için garip bir yol diye düşündüm. Kalp krizi geçirirken bunların düşünülmesi gereken belirsiz şeyler olduğunu biliyorum ama zihin karmaşık bir bilgisayardır. Ağzımdan safra akarak orada yatarken kendi kendime tekrarlayıp duruyordum. Bir tuvalete bakarak ölmeyeceğim, bir tuvalete bakarak ölmeyeceğim, bir tuvalete bakarak ölmeyeceğim. Donna ve babası Steve geldiler. Steve beni banyo zemininde buldu ve 911'i aradı. Banyoya girdiğinde bana sağlık görevlilerinin yolda olduğunu söyledi. Ona bakıp iyi ki buradasın, yorgunum ve şimdi uyuyacağım dediğimi hatırlıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi her şeyin bir sebebi var. Belki Michigan yerine Florida'da olsaydım başaramazdım. Uyku sandığım şey bambaşka bir şeydi. Diğer tarafa yolculuğum için geçişim başlıyordu. Eve gitme zamanımdı. Öbür dünyaya geçiş. İlk kez geçip cennete yolculuğuma başladığımda bulut gibi bir tünele girdiğimi hatırlıyorum. Tünel dümdüz yukarı çıkmıyordu. Daha çok paralel bir evrene gidiyor gibiydi. Parlak tünelde yavaşça hareket ediyordum. Tünelin etrafını ağaç dallarının gölgeleri sarmış gibiydi. Hissettiğim duygular tam olarak dünyevi değildi ve dünyadakinden çok daha yoğundu. İlk hissettiğim yoğun bir huzur hissiydi. İnanılmaz bir dinginlikle öylesine sakin ve dingindi ki, dünyevi tüm endişelerim, düşüncelerim, korkularım ve fikirlerim yok olmuştu. Huzurun yoğunluğu o kadar inanılmaz ve bunaltıcıydı ki, yaşadıklarımda hiçbir korku yoktu. Nereye gittiğim ve oraya vardığımda neyle karşılaşacağım konusunda hiçbir korkum yoktu. Sonra bir sıcaklık hissettim. Sanki fırından yeni çıkmış bir battaniyeye sarılmış gibiydim. Ne çok sıcaktı ne de çok soğuk. Sıcaklık tek kelimeyle mükemmeldi. Sanki kanatlarıyla beni sıcak ve güvende tutmak için etrafıma sarılmış bir meleğin sevgi dolu kollarında tutuluyormuşum gibiydi. Sonra sevgiyi hissettim. Bu, tarif etmesi çok zor bir his. Çocuğunuzu ilk gördüğünüz veya sevgilinizle ilk tanıştığınız anı hatırlamaya çalışın. Çoğu insan ne demek istediğimi anlar. Bu, o kadar olumlu ve güçlü olan ilk aşk duygusudur. Şimdi o hissi alın ve binlerce kez çoğaltın. Bu, yeryüzünde hayal bile edilemeyecek bir sevgi. Sonra dünyevi evimde değil cennette evde olma arzusu vardı. Bu çok yoğundu. Tüm sevdiklerimle ve Tanrı ile evde olma arzusu beni ona doğru çeken muazzam bir güç gibiydi. Bu güç o kadar güçlüydü ki istesem bile ondan kaçamazdım ki eminim ki kaçmadım. Tanrı'nın yüceliğinde olmak ve benden önce ölen herkesle birlikte olmak istiyordum. Ait olduğum ve geldiğim yere evime doğru yol alıyordum. Ruhum artık dünyevi bağlardan kurtulmuştu. Bu dünyadaki bilgi yolculuğundan geri dönüyordum. Duyguların yoğunluğu taşmıştı. Tüm bunların büyüklüğünü tarif etmek zor. Ama Tanrı'ya olan inancım ve güvenim birdenbire galip geldi. Kısa süre sonra Tanrı'nın gücünü hissettiğimi fark ettim. Sevgi, sıcaklık, huzur ve dinginlik tüneli çevreleyen gölgelerden de kaynaklanıyordu. Ağaç dalları sandığım şeyler aslında ağaç dalları değildi.
Benden önce geçen sevdiğim insanlardı. Beni tutarken, yönlendirirken ve eve davet ederken tüneli çevreliyorlardı. Çok mutlu ve tamamlanmıştım. Hayal edilebilecek en inanılmaz duygu karışımını hissettim. Sonra bir anda her şey durdu. Sanki biri beni tutup tünelden geriye doğru çekiyormuş gibi hissettim. Kendimi dışarı çekilmekten alıkoymak için mücadele ediyormuşum gibi hissettim. İlerlemeye devam etmek istedim ama bu mümkün değildi. Ne kadar çabalasam da ilerleyemedim. Şimdi korku ve büyük bir kafa karışıklığı hissediyordum. Ruhuma olanları durduramıyordum. Sıcaklığa geri dönmek istiyordum ama sahip olduğum tüm duygular beni terk ediyordu. Benden çekilip gidiyorlardı. Royal Oak İtfaiye Departmanı sağlık görevlileri olay yerine geldi ve beni hayata döndürdü. Göğsüm ağrıyarak orada yattığımı hatırlıyorum. Sonra bir itfaiyecinin kollarında olduğumu ve ambulansa kaldırıldığımı hatırlıyorum. Ambulansın arkasındaki sedyede yatıyor ve tavandaki ışığa bakıyordum. Damarlarıma giden serumları hissediyordum ve hastanenin çağrısını duyabiliyordum. 47 yaşında erkek, miyokard enfarktüsü, resüsitasyon, tahmini varış süresi 3 dakika. O noktadan sonrasını pek hatırlamıyorum. Hastaneye vardığımı veya hastanenin acil servisine tekerlekli sandalyeyle götürüldüğümü hatırlamıyorum. Personelin benimle ilgilendiğini de hatırlamıyorum. Hatırladığım şey acil servisin üst köşesinde vücuduma baktığımdı. Hayatımı kurtarmak için gayretle çalışan yaklaşık 20 kişi gördüm. Acil servis personelinin yüzlerini gördüğümü hatırlamıyorum. Sadece önlüklerini ve beyaz önlüklerini gördüm. Beni canlandırmak için çılgınca çalışırken bir süre aşağı baktığımı hatırlıyorum. Aniden ve başka hiçbir sebep yokken gitme zamanımın geldiğini anladım. Arkamı döndüm. Hemen sıcaklığı, ihtişamı, huzuru ve sakinliğiyle tünele geri döndüm. Tanrı beni eve çağırıyordu. Eve yaklaştıkça ışık daha da parlaklaşıyordu. Tünelin sonuna tekrar ulaştığımı ve anında o muazzam güvenlik ve emniyet hissiyle kucaklandığımı hatırlıyorum. Görüşüm ışıktan bulanıklaşmıştı. Biraz kafam karışmıştı ama kokular ilk olarak duyularımı harekete geçirdi. Etrafım mis gibi tatlı kokularla çevriliydi. Sanki tek bir yerde çeşit çeşit çiçeklerin kokusu vardı. Üzerimden hafif, ılık bir esinti geçiyordu. Her şeyin kusursuz olduğunu hissediyordum. Görüşüm netleşmeye başlayınca hepsi mutlu ve gülümseyen sayısız yüz gördüm. Sanki her biri beni eve kabul eden birçok farklı ruh tarafından kucaklanıyormuşum gibi hissettim. Kim olduklarını anlamak zordu çünkü hepsi genç, sanki 20'li ya da 30'lu yaşlarının başındaymış gibi görünüyordu. Yine de yüzleri bir kez daha tanıdık gelmeye başladı. Kim olduklarını biliyordum. Hissettiğim mutluluk seviyesi dünyevi terimlerle anlatılamazdı. Babamı, benden önce ölen teyzelerimi ve amcalarımı gördüm. Benden önce ölen büyükanne ve büyük babalarımı ve tanıdığım diğerlerini gördüm. Güvende olduğumu ve orada olmam gerektiğini biliyordum. Cennete aşina olmak için etrafıma bakarken yakın mesafede davetkar ve inanılmaz renklerle parıldayan inanılmaz kuleler ve binalar gördüm. Bulunduğum yerden memnundum ve keşfetmek için acelem yoktu. Acele etmeye gerek yoktu çünkü zaman yoktu. İstediğim gibi ve istediğim zaman hareket edebileceğim sonsuz bir bölgedeydim. Evde ve sevdiklerimle çevrili olmaktan memnundum. Çok doğru ve çok normal hissettiriyordu. Birçok sorun vardı ve yeniden tanışmak istiyordum ama bu gerekli değildi. Yeryüzünde ne ve kim olduğumu biliyorlardı. Ne yaptığımı biliyorlardı ve zamanı gelince buluşup konuşacağımızı söylediler. Hepsi huzur içindeydi. Benim açımdan hafif bir kafa karışıklığı vardı. Bunun geçişten kaynaklandığına inanıyorum. Ruhum dünyevi çevremi terk ediyordu ve şimdi cennette ve Tanrı'nın ihtişamı içindeydim. Bu iki dünya asla bir araya gelmek için yaratılmamıştı. Sanki ruhumun cennete geri dönme sürecinden geçmesi gerekiyormuş gibi hissettim. Sanırım bir sonraki adım buydu. Bu, yeryüzündeki yolculuğuma bakma, yaptıklarımı görme ve gönderildiğim görevi tamamlayıp tamamlamadığımı görme zamanıydı. Bu tamamlandığında istediğim yere gidip zamanımı benim için çok şey ifade edenlerle geçirmekte özgürdüm. Görmem gereken ilk kişi babamdı. 19 yaşındayken beni terk etti ve her zaman orada olduğunu bilsem de tüm genç erkeklerin babalarından beklediği dünyevi temasını sağlayamadım. Zaman ve zaman kavramı olmadığı için birlikte ne kadar zaman geçirdiğimizi bilmiyorum. Ama ziyaretin doyurucu olduğunu biliyorum ve dünyaya döndüğümden beri onu daha da çok özlediğimi biliyorum. Cennete alıştıktan sonra yeryüzündeki sevdiklerimi hatırlayıp ara sıra onları kontrol edebildim. Ama odak noktam yeryüzünde olmak değil, Tanrı'nın yüceliğiyle orada. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Sonra tekrar oldu. Cennetten bir kez daha çekildiğimi hissettim. İçinde bulunduğum bu muhteşem yeri terk etmemek için çok mücadele ettiğimi hissettim. Mücadele ettim ama nafile. Dünyaya dönüyordum ama neden ayrılmam gerektiğini ve neden kalamayacağımı bilmek istiyordum. Hiçbir cevap alamadım. Sonrasında olan şey daha da tuhaftı. Aniden doğruldum. Kız arkadaşım yatağın yanındaki bir sandalyedeydi. Başı şiltenin üzerindeydi. Onu uyandırdım ve "Neler oluyor? Neredeyim? Saat kaç?" diye sordum. Sanki bir hayalet görmüş gibi bana baktı, odadan koşarak çıktı ve bir hemşireyle geri döndü. Bir doktor geldi ve beni muayene etmeye başladılar. Her şey bulanık görünüyordu. Bir anda birçok insan üzerime üşüştü. Odamdaki her şey sakinleşince bütün bu kargaşanın ne olduğunu sordum. 4 gün komada kaldığımı öğrendim.
Birkaç gün sonra tıbbi olarak temizlendikten sonra eve gitmek üzere hastaneden taburcu edildim. Gür bir sakalım vardı ve 20 kilo daha zayıftım. Tıbbi arayış şimdi göğsümdeki bu ölümcül bilmecenin nedenlerini bulmaya başlamıştı. Doktor bana kalbimdeki atardamarların resminin bir kopyasını verdi ve kalp durmasına neden olan tıkalı atardamarı daire içine aldı. İlk soru: atardamara stent takılmış ve tekrar açılmış mıydı? Cevap duymak istediğim gibi değildi. Atardamar stent takılamayacak kadar küçük ve dardı. O anda en iyi seçeneğin vücudu tıbbi olarak tedavi etmek olduğunu düşündüler. Kalbimde tıkalı bir atardamar olduğunu ve onu düzeltemeyeceklerini bilmek sinir bozucu bir histi. Başka bir kalp krizi bekleyerek ortalıkta dolaşıyordum. İki ölüm deneyimim 21 Nisan Cumartesi günüydü ve yaklaşık 4 saatliğine ofise gitmem gerekiyordu. Masamda otururken aniden başım döndü. Açlıktan olduğunu düşündüm, yapmam gerekeni yaptım, durup bir hamburger aldım ve kendimi daha iyi hissettim. Sonra işe geri döndüm. İşim bittikten sonra otoyolda eve doğru giderken geçici iskemik atak, GIA geçirdim. Vücudumun sol tarafı uyuştu. Sol bacağım ve kolum güçsüzleşti. Eşimi aradım ve eve varana kadar telefonda benimle kalmasını sağladım. Eve döndüğümde yemek yemeye çalıştım. Duş aldım ama kendimi iyi hissetmiyordum. Hastaneye gitmemiz gerektiğine karar verdik. Bir iki gün testlerle geçeceğini düşündüğüm süreç, hayatımı bir kez daha sonsuza dek değiştirecek 17 günlük bir yolculuğa dönüştü. 21 Nisan 2012'de geçici iskemik atakla hastaneye kaldırıldım. Ertesi gün hastane odamın tuvaletinde bayıldım ve yüzümün sağ tarafı ağır morardı. Sağ gözüm şişerek kapandı. Ayrıca alnımda yer karosu desenine benzeyen bir yara vardı. Beni stabilize edip alnımdaki kanamayı durdurduktan sonra kan testleri, bilgisayarlı tomografi ve MR için beni hemen hastaneye götürdüler. Laboratuvar sonuçları hemoglobinin 13,8 olduğunu gösterdi. Bilgisayarlı tomografi ve MR sonuçları normaldi. Sonraki birkaç gün boyunca senkop atakları devam etti. Kardiyoloğum, asistan doktorum ve pratisyen hemşirem bu ani yeni olaylar karşısında şaşkına dönmüştü. Kardiyoloji ekibim bu semptomlar hakkında görüşmek üzere başka bir kardiyoloji ekibi çağırdı. 25 Nisan çarşamba günü kalbimin arka tarafını görüntülemek için T adı verilen bir işlem uyguladılar. Bu işlem anestezi altında yapıldı ve bu işlem için hiçbir laboratuvar sonucu alınmadı. Elektrokardiyolog ve kardiyoloji ekibim göğsüme kalbimin hemen üzerine bir kalp kayıt cihazı yerleştirmek için bir ameliyat planladı. Bu cihaz kalbin aktivitelerini kaydedecek ve kardiyoloji tarafından belirlenen belirli aralıklardaki anormal ritimleri tespit edecekti. Ameliyat 27 Nisan Cuma günü saat 12:30 civarında gerçekleşecekti. 27 Nisan sabahı saat 8:45'te laboratuvar raporunda hemoglobinimin 10,7'ye düştüğü belirtiliyordu. Bu 22 Nisan'dan bu yana yapılan ilk hemoglobin kontrolüydü. 4 günde hemoglobinde 3,1'lik bir düşüş laboratuvar raporunda açıkça düşük olarak işaretlenmişti, ancak bu önemli gerçek göz ardı edildi ve hemoglobin artık izlenmedi. Döngü kaydediciyi yerleştirmek için ameliyata devam edildi. Pazar günü eve dönüp kalp kaydedici ameliyatından sonra iyileşeceğimi umuyordum. Ancak en iyi hazırlanmış planlar pazar sabahı saat 3 civarında rafa kalktı. Bazı grafik ayrıntılar için şimdiden özür dilerim. Ancak bunun gerçekten sık karşılaşılan bir deneyim olmadığı konusunda tamamen bilinçli olmak gerçekten çok nadir görülen bir durum. Uyandım ve yatağın yanındaki sehpanın üzerindeki pisuvara sadece birkaç santim uzandım ve aniden şiddetle kustum. Sonra başım döndü. Oda karanlıktı ve safra da aynı şekilde siyahtı. Hemşire düğmesine bastım ve tekrar şiddetle kusarken geldiler. Bayılmışım. Beni karanlıktan geri getiren hızlı müdahale ekibini aradılar. Kalp atış hızım 30'lardaydı. Beni stabilize ettiler ve sabah 5 civarında kalp bakım odasına nakletmeye karar verdiler. Eşimi hastaneye yaklaşık 6:30 veya 6:45'te ulaştırabildik. Bildiğim hayat oradan sonra düştü. Tansiyonum da değişkendi ve düşüyordu. Laboratuvar raporlarına göre beni yoğun bakıma nakletmeden önce hemoglobin seviyem sabah 4'te 4,9'du. Sağ kolumdaki bir dörtlü EV kullandılar ve bir sıvı torbasını bir pint B artı kanla değiştirdiler. Bu yeterli değildi. Asistan doktor, kalp atış hızım ve tansiyonum düşmeye devam ederken iç kanama geçirdiğimi fark etti. İki hemşireye hemen ek serum takmalarını emretti çünkü bana daha fazla kan vermeleri gerekiyordu. Damarlarım çöküyordu, vücudumdaki sıvı ve kan eksikliğinden dolayı kullanılabilecek tek bir damar bile yoktu. Asistan doktor pes etmeyi reddetti. O anda eşim nasıl olduğumu görmek için odaya girdi, titrediğimi ve rengimin solduğunu söyledi. Birinin acil müdahale arabası için bağırdığını duyduk. O anda aklım hızla çalışıyordu çünkü ciddi bir sorun yaşadığımı ilk kez o zaman fark etmiştim. Asistan doktora "bitirdim, gidiyorum" dediğimi ve "bugün hiçbir yere gitmiyorsun" diye cevap verdiğini hatırlıyorum. Sabah 7:30 civarında arkasındaki tünelin açıldığını gördüm. O an eve dönmeye yakın olduğumu anladım. O da telaşla hareketlenmişti. Asistan doktor vücuduma bir pint daha kan verebilmek için çaresizce bir damar bulmaya çalışarak elimin üstüne çılgınca bir iğne batırıyordu. İğnenin defalarca batırılmasından dolayı hiçbir acı hissetmedim. Acıyı veya stresi hafifletmek için ilaç alamadım. Hayati belirtilerim çok zayıftı. Çaresizdim. Tanrı'nın ve asistan doktorun becerilerine kalmıştım. Eşim önünde olanlara şaşkınlıkla bakıyordu.
Orada duran ona baktım. Gözlerindeki korkuyu hatırlıyorum ve hissettiği dehşeti ancak hayal edebiliyorum. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Hemşirenin kalp atış hızımı ve tansiyonumu yüksek sesle okuyarak aletleri okuduğunu duyduk. Her iki ölçümde hızla düşüyordu. Hemşire daha sonra hayatımın geri sayımını başlattı. Kalp atış hızı düşüyor. 12-11-10-10-9-8. Başka bir hemşire içeri girdi, eşimi kolundan yakaladı ve onu odadan dışarı çekmeye başladı. Kalp monitörümün bip sesini duymaya başladığında sanırım son kez göz göze geldik. Her yer karardı. Son nefesimi verdim ve öldüm. Öldüğümde diğer tarafa geçişim tekrar başladı. Yaşam ve ölüm arasındaki bu alan ve diğer tarafa geçişle ilgili şaşırtıcı olan şey, zamanın bir yönünün olmamasıdır. Zaman dünyevi bir eylemdir. Güneş doğduğunda uyanırız. Güneş battığında geç olduğunu biliriz. İşe zamanında gitmek ve akşam eve dönmek için zamanla savaşırız. Zamanı besleriz. Bize çocuklarımızın doğum günlerinin, Noel'in, Şükran Günü'nün ve Paskalya'nın ne zaman olduğunu söyler. Zaman bize en sevdiğimiz televizyon programının ne zaman yayınlandığını veya ev sahibi takımımızın ne zaman oynadığını söyler. Zaman bize ne kadar zamandır evli olduğumuzu veya ne kadar zamandır boşandığımızı söyler. Zaman bize 12 milyon yıl önce dinozorların dünyada dolaştığını söyler. Ancak yaşayanlardan ölülere geçiş eşiğini geçtiğimde zaman yok oldu ve önemsizleşti. Dünyaya döndüğümde hastane personeli beni hayata döndürmek için gayretle çalışıyor olabilir. Ancak gayretli hastane personeli bile belirli bir süre sonra çabalarından vazgeçip ölüler diyarında kalmama izin verecek. Bu eşikten bir değil, 3 kez geçtiğim için ne beklemem gerektiğini biliyordum. Bu geçişin farklı olacağını beklemiyordum ama itiraf etmeliyim ki her iki geçiş de birbirinin aynısı değildi. Tamamen farklı iki deneyim yaşadım. Aynı şey oldu. Yaşıyordum ve sonra yok oldum. Cennetteydim ama farklı yerlerde. Farklı selamlaşmalarla. Bu sefer olduğunda dünyada kalmak için daha çok mücadele ediyordum. Tünele girme konusundaki endişemi hatırlıyorum. Mücadele etsem de ruhum yapılacak doğru şeyin tünele girmek olduğunu biliyordu. Tünel bu sefer farklıydı. Tüneli çevreleyen gölgeler orada değildi. Bu sefer hava daha aydınlıktı ve bir sonraki aleme daha hızlı geçiyor gibiydim. Aynı zamanda daha sıcaktı. Daha da rahatlatıcı ve kesinlikle daha sakinleştirici görünüyordu. Bir kez daha diğer tarafa döndüm. Huzur ve dinginlik çok yoğundu. Tanrı'nın sevgisinin hissi her yanımı sardı ve dünyevi anılarım bir kez daha geçmişte kaldı. Cennetteki evimde olmaktan mutluydum. Ancak bu yolculuk farklıydı. Kendimi etrafımda başka ruhların olduğu büyük bir salonda buldum ve sanki acımı hafifletmeye çalışıyor gibiydiler. Beni sıcak, hoş ve rahat hissettirmeye çalışıyorlardı ama hiçbir şey söylenmemişti. Salon duvarlarında girintiler gibi görünen büyük bir odaydı. Ne için kullanıldıklarından emin değildim. Girintilerde battaniyelere sarılmış ruhlar varmış gibi görünüyordu. Nerede ve neden orada olduğumdan emin değildim ama endişelenmiyordum çünkü güvende hissediyordum. Sanki orada bilgi almak ve eve dönüş geçişimde yardım almak için bulunuyormuşum gibi hissediyordum. Yine de kimse tek kelime etmiyordu. Sanki sadece iyi olduğumdan ve geçişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğinden emin olmak için oradaydılar. Her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Sadece ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyordum. Bu sefer yaşadıklarımın ölümümün daha travmatik olmasından kaynaklandığını hissettim. 1905'te kalp krizi geçirdiğimde vücudum çöktü ve ölüm geldiğinde hızlı bir şekilde geldi. 2005'te geçiş yaptığımda ailem ve sevdiklerim tarafından karşılandım. Sanırım o zaman eve gitmem gerekiyordu. Ancak acil durum ekibinin becerileri beni kurtarmanın ve bu dünyaya geri getirmenin bir yolunu buldu. Bu sefer ölüm daha yavaştı. Ölüm dakikalar içinde gelmedi, saatler içinde geldi. Bu seferki ölüm sürecinde çok daha fazla acı ve ızdırap vardı. Ruhumun bu sefer dünyayı terk etmeye hazır olmaması ve burada kalmak için mücadele ederken ölümümün daha acı verici hale gelmesi mümkün. Belki de bu bazı insanların beklenmedik bir şekilde, örneğin bir kazada öldürülmek veya öldürülmek gibi travmatik bir durumda öldüklerinde başına gelen şeydir. Belki de ruhları o anda hazır değildi veya geri çağrılmamıştı ve ruh şoktaydı. Bu özel melek grubunun tek amacının geçişin olabildiğince acısız olmasını sağlamak olduğuna inanıyorum. Belki de kuytu köşelerde gördüğüm diğer ruhlar, travmatik bir geçişi kolaylaştırmak için bir tür kış uykusundaydı. Belki de bu ruhların travmadan iyileşmesi gerekiyor ve sonunda Tanrı'nın merhameti ve ihtişamıyla kutsanacaklar. Bu sefer cennetin dış harikalarını görmedim. Babamı veya büyük anne ve büyük babamı görmedim. Yüzümde ılık bir esinti hissetmedim. Burası soğuk, karanlık ve nemli bir yer değildi. Aksine nötr, huzurlu renklerle sıcak ve davetkardı. Çok rahatlatıcı ve şefkatliydi. Neden böyle olduğunu ancak tahmin edebilirim. Belki de son yolculuğumu yaptığımda daha iyi anlarım. İlk seferden daha çok kaybedecek şeyim vardı ve bu yüzden dünyada kalmak için daha çok savaştım. Bunu çözmenin doğru yolu bu mu bilmiyorum ama aklıma gelen tek şey bir açıklama.
Öbür dünyaya yolculuğu yapmanın doğru bir yolu var mı? Her geçiş bireysel bir deneyim olduğu için dünyada kimse bu soruyu gerçekten cevaplayamaz. Dünyaya geri döndürüldüğümde yine o çok üzücü geriye doğru gidişi hissettim. Bunun olacağına dair hiçbir uyarı yoktu, neden geri dönmem gerektiğine dair hiçbir bilgi yoktu ve tek bir kelime bile söylenmemişti. Sadece hastanedeki sağlık ekibi beni bir kez daha canlandırmanın bir yolunu bulduğu için geri gönderiliyordum. Beni geri getirmelerinin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Hatırladığım bir sonraki şey, hastane odasının dışındaki koridorda bir sedyede olduğumdu. Eşimin, bazı arkadaşlarımızın ve bana son ayinleri vermek için orada bulunan hastane papazının yanından tekerlekli sandalyeyle götürüldüğümü hatırlıyorum. Gözlerindeki korku ve tepkileri içinde bulunduğum kritik durumu doğruluyordu. Benimle konuşmaya ve bana dokunmaya çalıştılar ama personel tarafından uzaklaştırıldılar. Hemşireler, koridorda hızla ilerlerken hareket etmemiz gerektiğini, hem de hızlı hareket etmemiz gerektiğini söylediler. Beni aceleyle başka bir kata, acil ameliyata hazırlanmak için yoğun bakım ünitesine aldılar. İlaç için yalvardım ama ağrım için bir şey vermediler veya beni hazırlarken uyutmadılar. Hayati belirtilerim hala düzensizdi ve ilaçlar ölüme yol açabilirdi. Yemek borumdaki bir yırtığı onarmak için acil ameliyata alındım ve hayatta kalmam için 12 pint kan gerekti. 3. Ölüm deneyimim Ağustos 2014'te evimde sabah uyandığımda yine iç kanamam olduğunu fark ettim. Gastroenteroloğumu aradım ve acil servise gittim. Kanamayı kontrol altına almak ve durdurmak için çeşitli ilaçlarla serum verdiler. Neyse ki işe yaradı ve tehlikeyi atlattım. Doktor başka bir işlem daha yaptı ve ana ülserin 2 katına çıktığını, derinleştiğini ve 3 yeni ülser daha olduğunu tespit etti. Başka seçeneğimiz kalmamıştı. Mevcut tüm ilaçları, doğal alternatifleri ve kontrollü diyetleri denemiştik ama hiçbiri durumumu iyileştirmedi. Doktorum bir cerrahtan görüş almamı tavsiye etti. Bir randevu aldım ve güncel bir cerrahi tavsiye almak için gittim. Bu cerrahla ikinci görüşmemdi. Tavsiye edilmişti ve oldukça deneyimliydi. Son bulguları tartıştık ve ameliyattan başka seçeneğimiz olmadığı sonucuna vardık. Kronik mide ağrısı ve rahatsızlığı çekiyordum. Karnımda yaklaşık 30 santimetrelik bir kesi yapacağını ve ardından iç organlarıma ulaşmak için mide kasımı keseceğini söyledi. Sadece ülserlerin olduğu mide kısmını çıkaracak ve ardından aşırı mide asidi üreten sinirleri kesmek için sinirleri kesecekti. Bundan sonra normal şekilde çalışmayacağı için midemin akışını yeniden yönlendirmesi gerekecekti. İşlemi 29 Ekim 2014'te planladık. İşlem birkaç hafta sonra olacaktı ve sinirlerim kötüleşiyordu. Hayatımda anestezi altında uyutulduğum zamanları saydım. Bu 20.'ydi. Nedense bu beni çok rahatsız etti. Beni o kadar rahatsız etti ki vasiyetimi bile yazdım. Bu sefer sonuncusu olması ihtimaline karşı yaşam vasiyetimi ve tıbbi vekaletnamemi hazırladım. Elbette karım inkar ediyordu. Güvensiz davrandığımı ve aşırı tepki verdiğimi düşünüyordu. Cerrahın yanındaydı ve duyduklarımı duydu. Cerrah bize bunun kolay bir işlem olduğuna dair güvence verdi. Yaklaşık 4 saat sürecek ama güvenli ve onun ellerinde olacağız. Beklesem ve tekrar kanamaya başlasam ve hastaneye yetişecek kadar şanslı olsam, ameliyatı kimin yapacağını bilmiyorum. En azından onun yapacağını biliyorum ve o en iyisi. Ameliyata kadar geçen günlerde eşime bu konuda kendimi iyi hissetmediğimi söyleyip durdum. Kuzenlerim aradı ve onlara da aynı şeyi söyledim. İçimde kötü bir his vardı ve anlatamıyordum. Koruyucu meleğim benimle mi konuşuyordu? Bilmiyorum ama mesaj açık ve netti. Ameliyatı yapmayın. Ameliyat günü geldi ve sabah 8'de başlamak üzere sabah 6'da hastanede olmamız söylendi. Sabah 5 erken geldi. Pek uyuyamadım ve gergindim. Eşime bazı kişisel eşyalarımı verdim ve önemli eşyalarımın nerede olduğunu söylemeye başladım. Beni durdurdu. Dinlemedi. Hastaneye 20 dakikalık bir yolculuk için arabaya bindik ve yola koyuldum. Vasiyetname ve tıbbi vekaletnamenin bulunduğu zarfı ona uzattım ve bunların ne olduğunu, bir sorun çıkarsa sağlık personeline ne göstermesi gerektiğini açıkladım. Vasiyeti sadece ölümümden sonra açılacak şekilde mühürledim. Zarfın içinde her şeyin nerede olduğunu ve kiminle iletişime geçmesi gerektiğini söyleyen bir mektup olduğunu söyledim. Yolda giderken neşeliydi ve yanaklarımdan akan gözyaşlarımı görene kadar beni sakin tutmak için elinden geleni yaptı. Ona korktuğumu ve bunun doğru bir şey olup olmadığından emin olmadığımı söyledim. Bu, hayatımın geri kalanını etkileyecek hayat değiştirici bir karardı. Yeme alışkanlıklarım sonsuza dek değişecekti ve beklediğim acıya hazır değildim. Hastaneye gidip kayıt yaptırana kadar beni oyaladı. Bu hastanede kayıt yaptırdığınızda yakınlarınıza restoranda masa beklerken duyduğunuz zil sesi gibi bir zil sesi verilir. Resepsiyon görevlisi işlemin yaklaşık 4 saat süreceğini söyledi. Ameliyat tamamlanmak üzereyken zil sesi çalardı ve eşim cerrahın onunla konuşmak için dışarıda olacağını anlardı. Oturduk ve ameliyata hazırlanma zamanı geldiğinde beni çağırmalarını bekledik. Zil sesi yandı ve içeri girdim. Cerrah içeri girdi ve ona korkularımı ve bu ameliyattan hoşlanmadığımı söyledim. Eşime ve bana her şeyin yolunda gideceğini, bunun standart bir ameliyat olduğunu söyledi ve ameliyat tamamlandığında ne beklemem gerektiğini anlatmaya başladı. Bu beni rahatlatmadı ama kendimi toparladım, yapmam gerekenlerle yüzleştim ve gitmeye hazırdım. Tanrı'nın beni koruması ve cerrahımın elini yönlendirmesi için sadece küçük bir dua edebildim. Zamanı gelmişti.
Ameliyathaneye alınmadan önce bir pankart hazırlayıp fotoğraf çektirmek için havaya kaldırmıştım. Yeni bir kişisel rekora ulaştım. 220 cerrahi işlem, bu kötü bir şey. Ama bundan daha korkutucu ne olabilir? Bugün 29 Ekim. Annemin 95. doğum günü. Eşimden bunu Facebook sayfamda paylaşmasını istedim ve ardından cerrahi ekip gelip beni ameliyathaneye aldı. Sanırım geriye doğru saydım ve ozon tedavisine girmeden önce 8. aşamaya geldim. İşlem başlamıştı. Bu noktadan sonra size sadece eşimin ve daha sonra cerrahın bana söylediklerini söyleyebilirim. Saat sabah 8:35'i gösteriyordu ki eşimin zili çaldı. Kayıt masasına gidip bir hata yaptıklarını ve yanlış zile bastıklarını söyledi. Adımı ve doğum tarihimi doğruladılar. Cerrahın işini yeni bitirdiğini ve kısa süre içinde çıkacağını söylediler. Eşim, bu doğru olamaz. Ameliyat 4 saat sürecekti, dedi. Eşyalarını toplaması ve kayıt alanının arkasındaki küçük, özel bir aile bekleme odasına gitmesi söylendi. O sırada aklımdan neler geçtiğini hayal bile edemiyorum. 4 saat süren bir ameliyat 40 dakikada mı bitti? Bu iyi bir şey olamazdı. Birkaç dakika içinde cerrah odaya girdi, bir sandalye çekti, öne eğildi ve ameliyatı iptal etmemiz gerektiğini söyledi. İyiydi, ancak içeri girdiğimizde iç organlarını kontrol ederken tansiyonu düştü ve kalp atışları durdu. Göğüs kompresyonu yapmak zorunda kaldım ve yardımcı cerrahım açık kalp masajı yaptı. Sadece bir dakika kadar gitti. Hayatta kalma şansı konusunda kendimizi rahat hissetmediğimizi, bu yüzden devam etmenin bir seçenek olmadığını söyledi. Onu kapattık. İyileşme sürecinde ve yoğun bakım ünitesine alınacak. Kardiyoloğunu arayıp onunla görüştüm. Onlarla görüştükten sonra bu akşam erken saatlerde orada olacağım ve bildiklerimizi ve sahip olduğumuz seçenekleri gözden geçireceğim. Daha sonra bir hemşire eşimi iyileşme odasına götürdü. Bunu yazarken bile o odada tek başına otururken yaşadığı dakikaları hayal etmek hala kalbimi kırıyor. Bu asla yaşamak istemeyeceğim bir deneyim. 30 Mayıs 2014 itibarıyla 5 yıldır evliydik. Bu kısa süre içinde kocasının klinik olarak 2 kez ölümüne tanık oldu ve ilk kez gerçekten tanık oldu. Bu düzeyde stresle başa çıkabilen güçlü ve inanılmaz bir kadın. Bir başka farklı geçiş, bu yolculuk kısa sürdü. Sadece tünel girişini gördüm ama hiç girmedim. Cerrahlar, anestezyolojiyle senkronize bir şekilde beni dünyevi tarafa geri döndürmek için gayretle ve hızla çalıştılar. Bu ölümle ilgili başka bir ayrıntım yok. İyileşme sırasında uyandığımda hala çok şaşkın bir durumdaydım. Karnımdaki büyük kesi nedeniyle ağır ağrı kesiciler kullanıyordum. Beni daha önceki bir ölümün ardından geçirdiğim hayat kurtarıcı ameliyattan sonra iyileşmek için geçirdiğim 4. kat yoğun bakım ünitesine YEBÜ aldılar. Hemşireler beni yerleştirdikten sonra eşimin içeri girmesine izin verdiler. Yatağın yanına geldiğinde yüzünde ve gözlerinde sıkıntı görebiliyordum. Hemşireler etrafta vızıldıyordu ve nasıl geçtiğini sordum. Hemşireler eşime, eşim de onlara bakarken bir sessizlik anı oldu. Hepsi ne olduğunu kimin açıklayacağını görmek için bakıyorlardı. Yoğun bakım hemşiresi ameliyatın tamamlanmadığını söyledi. Beni içeri aldıklarında bir sorunla karşılaştılar. Masada düz bir çizgi halinde yattığımı ve doktorun daha sonra benimle konuşmak için geleceğini, ancak şimdilik dinlenmem gerektiğini söyledi. Şoktaydım. Tek yapabildiğim karıma bakıp "Yine mi?" demekti. Sonra uykuya daldım. Birkaç saat sonra uyandığımda odada hala bir hareketlilik vardı. Hemşirelerin ilgisi inanılmaz ve sürekliydi. Ameliyattan sonra verilen ilaçların etkisi geçiyordu ve ağrı seviyeleri artıyordu. Bu yüzden kendi kendilerine tetiklenen bir ilaç dozuyla devam ettiler. Ağrının bir kısmını kendi başıma kontrol edebildim ama gerektiğinde ek dozlar da verdiler. Karım olanları açıklamaya çalıştı ama ölümün bir kez daha gerçekleşmesinin şokundaydım. Kesiyi görmek istedim ve ne yaptıklarını görmem için ameliyat önlüğümü kaldırmama yardım etti. Manzara pek hoş değildi. Doktorlar ameliyatı tamamlamak için 31 Ekim 2014 Cadılar Bayramı'nda tekrar içeri girdiler. Oda ek kardiyologlar, anestezistler ve hemşirelerle dolup taşıyordu. İşlem sorunsuz gerçekleşti. Hala bu ameliyattan ve deneyimden kurtulmaya çalışıyorum. Düşünceler annem Ocak 2013'te vefat ettiğinden beri evimde önceki yıllarda hiç yaşanmamış tuhaf şeyler oluyor. Eşimle şakalaşıp annem geldi diyoruz. Merhaba diyoruz ve işimize devam ediyoruz. Bazen köpeklerimiz odaya girdiklerinde çılgına dönüyor ve sırtlarındaki tüyler diken diken oluyor. Orada hiçbir şey yok ve bu tepkiye neden olabilecek hiçbir ses yok. Öbür taraftan birinin ziyarete geldiğini biliyoruz. Kişisel inancım, ruhlarımızın daha görkemli varlıklara dönüşmek için birçok ders öğrenmesi gerektiğidir. Dünyaya belirli dersler öğrenmek için gönderildiğimize inanıyorum. Bu dersi öğrenip öğrenmememiz dünyada sahip olduğumuz özgür irade sayesindedir. Başkalarıyla etkileşimler yolunuzu değiştirebilir ve genellikle de değiştirir. Hiçbiriyle tanışıp "Bu kişiyle daha önce tanıştım ama nerede tanıştığımı hatırlamıyorum" diye düşündünüz mü? Sonra tanıştığınız yerin ortak paydasını bulmaya çalışarak ileri geri şakalaşırsınız ve konuşma sonunda "Ah, bilmiyorum ama garip değil mi?" ile biter. İki kişinin daha önce tanıştığına ve o ruhun önceki bir yaşamda birbirleri üzerinde o kadar derin bir etkisi olduğuna inanıyorum ki bunu bu hayatta hatırladınız. Bunun büyülü yanı, dünyadaki zamanınızın geçmiş yolculukların anılarını ve geçmiş yaşamda öğrenmek için buraya geldiğiniz dersleri korumanıza izin vermemesidir.
Hiçbir çocukla veya daha genç biriyle tanıştınız mı ve yaşlarına göre çok daha olgun görünüyorlardı? Ya da dünyevi yıllarından çok daha genç davranan biriyle tanıştınız mı? Bunun onların ruhlarının ortaya çıktığı yaş olduğuna inanıyorum. Bu bize ruhlarına ve öğrendikleri derslere dair küçük bir pencere açıyor. Cennette zaman olmadığından ruhumuz orada sonsuza kadar kalabilir ya da geri dönüp bizi nihayetinde Tanrı'ya daha da yaklaştıracak yeni dersler almayı seçebiliriz. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.